soruyu kendinize sorduğunuzda eğer ki Atatürk'ü seven biriyseniz muhtemelen cevabınız hayır olacaktır. Ben de ilk defa Atatürk'le bu kelimeyi yan yana koyduğumda bağdaştıramamıştım. Ancak yakın zamanlarda okuduğum bir kitap bu konudaki fikrimi değiştirdi. Çünkü maalesef kavramların gerçek anlamlarıyla değil, sloganlarla düşündüğümüz için kendimize empoze edilen kavramlar üzerinden tartışmaya ve de reddetmeye çok açığız. Hatta belki bir kısmımızın karşı olduğu bir kişi olduğunu tahmin ettiğim Celal Şengör'den bahsedeceğim. Hani şu dışkı yemek işkence değildir diyen profesör. Biliyorum birçoğunuz bu cümleyi duyduğunuzda bile irkildiniz ve nasıl bunu söyleyebilir sorusunu sordunuz. Kimileri linç etmekle yetindi ancak küçük bir grup ise ne demek istediğini sadece biyolojik olarak değerlendirdi. Aslına bakacak olursak açıklamada linkini bırakacağım videoda ne demek istediğini çok iyi anlatıyor kendisi. İnsanlara birçok işkence yapıldı ancak dışkı yemek bunların yanında insanların üstesinden gelebileceği bir mesele demek istiyor. Çünkü bu zararlı bir şey değil, insanın vücudundan çıkan bir şey diyor aslında. Kendisinin bir bilim adamı olduğunu ve hemen hemen bütün olaylara bilimsel açıdan baktığını hatırlatalım. Ve kendisinin de kendi dışkısını yediğini de. Konuya Atatürk'ün diktatör olduğundan girip meseleyi dışkıya getirdim belki ama ön yargılarımızı parçalamadan kimseyi tam anlamıyla anlayamayacağımız kanaatindeyim. Benim çok saygı duyduğum bu adam Dahi Diktatör adında bir kitap yazmış. Aylardır okumam gereken kitaplar listesinde ancak henüz geçen gün bunu tamamlayabildim. Öncelikle diktatör kelimesinin anlamından bahsediyor kendisi. Roma döneminde ortaya çıkan bir kelime olduğunda. Her ne kadar bugün diktatör deyince aklımıza Saddam, Mussolini, Hitler veya Esad gelse de Atatürk'ün bunlardan çok farklı bir dahi diktatör olduğundan bahsediyor. Sebepleri ise çok açık. Eğer TDK'ya bakarsak diktatörü zorba anlamında kullanıyorlar. Ama tarih içindeki anlamı çok da farklılık arz etmekte. Aslına bakarsak diktatör yasama, yürütme ve yargıyı tek elde bulunduran kişi demek. Ancak bu yetkiyi kendi kendine alan biri değil. Meclis kararıyla bu yetkileri kendisine toplayan kişidir aslında. Ki Atatürk'ün hiçbir kararı yoktur ki altında meclisin imzası olmasın. Ama işte Atatürk dahi bir diktatör ki meclise her seferinde o kararları aldırtmıştır. Ve ayrıca dahi diktatör demesinin bir sebebi ise şudur. Mesela Hitler'i düşünecek olursak hiçbir şey yapmadan Kavgam adında bir kitap yazıyor. Bunları yapacağım diyor. Atatürk ise bir şeyleri başardıktan sonra nutuğu yazıyor. Bütün diktatörler neredeyse hep konuşurlar. Hatta belki aklımıza biri daha geldi. Atatürk ise dinleyen bir adam. İşte bu yüzden Atatürk bir diktatör. Çünkü bütün istediklerini insanlara tamam dedirterek yaptırtıyor. Zorla yaptırmıyor, silah zoruyla olmuyor. Gerekirse saatlerce tartışarak, konuşarak ama bir şekilde meclise bunu okeylettirerek. Kitabı okuduğunuzda önce diktatör kelimesinin gerçek anlamını kavrayarak ve daha sonra da Atatürk hakkında bir şeyler öğrenerek buna daha da ikna oluyorsunuz. Tabi eğer öncelikle Celal Şengör olan varsa önyargınızı kırabilmeyi başarabilirsiniz. Ve de diktatör kelimesine olan önyargınız varsa. Bu kitap çıktığında Ankara Barosu Başkanı bile kitabı okumadım ama sen git depreminle uğraş, Atatürk'e diktatör demek yerine diyebiliyor. Yani sadece başlığa bakarak ya da bir kelimeye odaklanarak karar vermemek en doğrusu. Aslında bu her konuda böyledir. Bir insanı sevmeyebilirsiniz ya da dediklerine katılmayabilirsiniz. Ama doğru bir şey söylüyorsa buna doğru demek gerekiyor. Ki şahsen her görüşüne katıldığım da biri değildir Celal Şengör ama bu kitapta anlattığı her şey bana çok doğru geldi. Ve ayrıca tarih biliminin belgeyle yapıldığını kabul edecek olursak doğru gelmemesi de abes olurdu. Aslında bunlara doğru yerine gerçek demek çok daha uygun olur.